Ruminasyon kelimesinin kökeni Latince rumen kelimesinden geliyor. Rumen ise geviş getiren hayvanlarda midede fermentasyonun gerçekleştiği bölüme verilen ad. Ya şimdi ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak tıpkı geviş getirmede olduğu gibi biz de zaman zaman geçmişe ait bazı düşünceleri, belki geleceğe ait bazı planları, kaygıları, endişeleri tekrar zihnimize getirir dururuz ve onları çiğner, döndürür, tekrar çiğneriz. Neden böyle oldu? Niye hep benim başıma geliyor? Acaba orada şöyle değil de böyle mi yapsaydım? Acaba şöyle deseydim daha mı iyi olurdu? Olayı tekrar zihninde oynatmak, kurcalamak, didiklemek, işte tüm bunlar ruminasyon. Tepki stilleri kuramına göre ruminasyon, kişinin bir sorunu çözmek için harekete geçmeksizin içinde bulunduğu duygu durumunu ve bu durumun olası sebep ve sonuçlarını tekrar düşünüp durmasıdır. Aslında ruminasyonda sanki analiz yapıyormuşuz gibi görünse de, yani sanki o problemi çözmeye çalışıyormuşuz gibi görünse de çözüm odaklı değil sorun odaklı olduğumuz için ve sonucunda harekete geçmediğimiz için temel olarak zararlı bir düşünce biçimi. Peki ne yapabiliriz bu durumla baş edebilmek için? Gelin bunlar hakkında konuşalım. Birinci maddemiz her zaman söylediğim gibi ana dair farkındalığı arttırmak. Ruminasyon sırasında zihniniz ya geçmiştedir ya da gelecektedir. Şimdi ve burada ne olup bitiyor çoğu zaman farkında değildir. Yani bakar ama görmez, duyar ama dinlemez. İşin kötü yanı ruminatif bir zihin için bu bir alışkanlıktır. Yani artık otomatikleşmiştir bu durum. Çoğu zaman aklı başka yerdedir, dikkati dağınıktır, odaklanamaz. Bu alışkanlığı fark edip değiştirebilmek için mindfulness tekniği harika bir tekniktir. Mindfulness tekniğinin detaylarını anlattığım ve sonunda da çok kısa her gün yapabileceğiniz 6-7 dakikalık bir egzersiz koyduğum bir videom var. O videonun linkini en başa sabitlediğim yoruma ekledim aşağıda. Her gün o egzersizi düzenli olarak yaparsanız en az bir ay ana gelebilme becerilerinizin ne kadar arttığını gördükçe şaşıracaksınız. Zihnimizi şimdi ve burada olup bitene odaklayabilme becerimizi arttırdıkça hissettiğimiz endişenin ve kaygının da ve üzüntünün de zaman içerisinde azaldığını göreceksiniz. Mindfulness tekniğini aslında uygulayabilmenin, yani düzenli olarak o egzersizi yapmak dışında başka yolları da var. Mesela geçenlerde bir videomun altına bir kişi şöyle bir yorum yazmıştı. Her gün kafaya farklı şeyleri takıyorum. Kafamda sürekli bir şeyler var. Şimdi her gün kafaya farklı şeyleri takıyorsanız o zaman bunu bir fırsat olarak kullanabiliriz. Her gün kafaya farklı sorunları takmak yerine mesela her gün kafaya farklı bir rengi görebilmeyi takabilirsiniz. Örneğin bugün gördüklerime daha çok dikkat edeceğim, çevreme daha dikkatle bakacağım ve bugün sarı rengi görmeye çalışacağım. Bakalım bugün kaç tane sarı renkli nesne göreceğim gibi. Bu ne yapıyor? Zihninizin başka yerlere gitmesi yerine şimdi ve buradaya çekip etrafa daha farkındalıkla ve dikkatle bakabilmenizi sağlıyor. Her gün kendinize farklı bir renk seçin. Bir gün sarı rengi görmeye çalışın. Bir gün kırmızı rengi. Bir gün mavi renge odaklanın. Dolayısıyla ne olacak bu? Her gün yaptığınızda bir süre sonra anda kalma becerilerinizi yavaş arttırmış olacaksınız. Şimdi bunu aynı şekilde her gün yaptığınız bir rutine uygulayarak da yapabilirsiniz. Neyi kastediyorum? Her gün alelacele ve rutin bir şekilde yaptığınız çeşitli işler vardır. Nedir bunlar? Sabah kalkıp yatağınızı toplamak, yemek yemek, temizlik yapmak, durağa yürümek, dişleri fırçalamak gibi. Her gün bir rutin seçin kendinize ve her gün o rutin etkinliğinizi birkaç dakika daha yavaş ve yani birkaç dakika daha uzatarak daha yavaş ve daha farkındalıkla yapmayı deneyin. Örneğin bugün yatak toplama işini kendime seçtim. Bugün yatağımı toplarken biraz daha yavaş toplayacağım ve farkındalıkla, anda kalarak, 5 duyumla orada olarak toplayacağım. Yatağı toplarken çıkan sesler, örtüyü üzerine sererken işte çıkardığı rüzgar, tenimde hissettiğim rüzgar, ayaklarımı yere basarken hissettiğim his gibi 5 duyumla o anda neler olup bittiğine dikkatimi yönelteceğim. Ertesi gün belki durağa yürüme işini seçtim ve işte durağa yürürken farkındalıkla yürüyeceğim. Aynı anda mesela bir şey dinlemeyeceğim kulaklıkla ve tüm duyularımla
anda olacağım. Etraftaki tabelalara bakacağım, sesleri duymaya çalışacağım. Belki kuş sesi duymaya çalışacağım. Belki bana gelen sesler neler bunları göreceğim. Belki burnuma gelen kokular neler bunlara bakacağım. Yani her gün farklı bir rutin seçerek o rutinde anda kalma çalışması yapabilirsiniz. Tabii mindfulness sadece zihni ana çekmekten ibaret değil. Bu sadece bir aşama. Bunun dışında anda olanı yani şimdi ve burada olanı fark etmenin yanı sıra bunu yargısızca gözlemleyebilmek ve var olanı şefkatlice kabullenebilmek aşaması da var ki tüm bunların detayını anlattığım videolarım var. Burada tekrar bahsetmiyorum bunların nasıl yapılacağını. O detaylı anlattığım videoların linklerini yine en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz. Ve ikinci önemli nokta yaz, yaz, yaz. Yazmak harika, çok basit ama çok etkili bir iyileşme aracıdır. Duygu ve düşüncelerimiz ifade edilmediği, bastırıldığı sürece tekrar tekrar yukarıya çıkmaya çalışırlar ve adeta kendilerini fark ettirmeye çalışırlar. Beni gör, ben buradayım derler. Zihninizden geçen düşünceleri, endişeleri, pişmanlıkları, öfkeyi, kaygıyı her neyse alın elinize bir kalem kağıt ya da açın bir Word dosyası bilgisayarda yazın. Ne geliyorsa içinizden dökün kelimelere. Böylelikle hem zihninizin içerisindeki o duyguları, düşünceleri yani o böyle dağınık olan şeyleri somutlaştırmış olacaksınız bir kere. Dolayısıyla baş etmesi daha kolay olacak. Somut bir şekilde önünüzde göreceksiniz ve adeta belki zihninizdeki o çöplüğü boşaltmış olacaksınız bir anlamda. Öte yandan da yazdıklarınıza şöyle bir baktığınızda daha sonrasında belki o yazdıklarınız arasındaki mantık hatalarını, belki yaptığınız bazı düşünce hatalarını fark edeceksiniz. Düşünce akışınızın nasıl olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi belki biraz daha netleşecek sizin için. Ve belki de o düşünceler içerisindeki daha önce de bahsettiğim gibi mantıksız, irrasyonel kısımları daha net bir şekilde görebilecek. Belki bununla ilgili bir düzenleme yapabileceksiniz. Sonra dedim ki kendime, Özlem kızım bu böyle olmaz. Düşünerek bir yere varamayacaksın. İşine gücüne bak. Zaman zaman siz de böyle kendinizle sanki bir başkasıymış gibi konuşuyor musunuz? Yani adınızla hitap ederek kendi kendinize. Duyguları, deneyimleri, düşünceleri, hisleri bu şekilde ifade etme durumuna illeizm tekniği ya da mesafeli konuşma diyor Ethan Kroll. Geveze, içimizdeki dırdırcı ses ve onunla baş etme yolları isimli kitabında. Yani bir şekilde zihnimizdeki düşüncelere engel olamıyorsak, o düşünceler gelip geçiyorsa bunu ya işte çok yorgunum, neden böyle yaptım, neden orada öyle davrandım, acaba öyle yapmasaydım da şöyle yapsaydım gibi ben, benim gibi zamirleri kullanmak yerine Özlem neden orada öyle yaptı? Özlem acaba bunu yapmak yerine şöyle yapsaydı daha mı iyi olurdu diyerek kendi isminizle zihninizden geçirdiğinizde ya da ifade ettiğinizde bu düşüncelerin duygularınız ve bedensel belirtileriniz üzerindeki etkisi daha az. Bunun detaylarını bir önceki videomda yani kaygıya ve strese karşı süper gücümüz illeizm tekniği isimli videomda anlatıyorum. Merak edenler için onun da linkini yine en başa sabitlediğim yoruma ekleyeceğim.